Yani İzmir'le başlamak iyi oluyor. Çünkü Fikret tam gerçek İzmirlilerden bir tanesidir. Yani ruhen İzmirli olan, bütün hayatı İzmir'de geçtiği halde hiç İzmirli olmayan insanlar da vardır tanıdığım. Yani direnirler ve o coğrafyadan bir şey öğrenmemek konusunda çok kararlıdırlar. Ee, Fikret abi öyle değildi yani. Fikret abi gerçekten yaşadığı coğrafyanın adamıydı. Rustik enteresan bir biçimde ona nereden geldiyse, bunu birkaç defa kendisine de sorduğum halde niye bu diye. Onun cevabı yoktu ama yani rustik şey gibi düşünün. O, özellikle ahşap ağırlıklı ve onu olduğu gibi kullanarak belirli bir tarzın içerisine sokulamayacak, belli bir dönemin içine sokulamayacak, daha kişisel, daha rahat bir şeyin, davranışın üslubu denilebilir ancak onun için. Onun peşindeydi ve ısrarlı bir biçimde de hep onu yaptı. Zaten çok önemli bir özelliği var. Bir kere yapmaya başladığı ve sevdiği bir şeyi hep yapmıştır yani. Hiç oradan e, bir de başka bir şey denesem diye bir şey yoktur. Dolayısıyla deneyici olmadı hiçbir zaman. Benimle çalışırken mesela birlikte çalıştığımız zamanlarda ben tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi ona göre çok sert ve düz kalıyordum ve hemen hemen çizdiğim hatta prototipleri yapılmış, maketleri yapılmış olan her şeyin kenarına eğip büker, hatta bazen bana sataşmak için onun kenarlarına böyle lüleler eklerdi ve o kendi tutumundan hiç vazgeçmedi. Dolayısıyla insanlar da garip bir biçimde, yani Fikret Tan'dan başka İzmir'de bunu yapan var mıydı? Emin değilim ya da ben farkında değilim belki. O yani bir Fikret Tan mobilyasını gördüğünüz zaman rustik olmasına rağmen yani dünyanın başka coğrafyalarında özellikle Akdeniz'in başka coğrafyalarında da bunu gördüğünüzde bunlar birbirlerine çok benzerler. Aynı ailenin şeyleri, parçalarıdır. Fakat garip bir biçimde Fikret Tan'ın olduğunu anlardınız. Hatta benim gibi onu çok yakından tanıyan birisi için Fikret Tan'ın mobilyası gibi yapılmış mobilyayı da ayırabilirdiniz. Minik detaylarından onu bulabilirdiniz. Çünkü çok ilginç bir şekilde e, menteşesi, kulpu, çekmecenin bitişi, e, tablanın kenarındaki profil, onun duvara asılma biçimiyle özel olarak uğraşır. Bunları detaylandırır, çizer, protolarını yaptırır, defalarca değiştirir ve bir taneye ikna olduktan sonra onun üretmeye girer. Yani onun kullandığı her parça kendisi tarafından tasarlanmış ve kendi atölyelerinde üretilmiş şeyler. Yetmediğinde, yani onu tamamlayıcı diyelim ki tekstile ihtiyacı var. Bursa'ya gider, tek tek tarif eder, ipliklerle rafyaları nasıl bir araya getireceklerini, tüllerin ne kadar geçirgen olacağını ya da kumaşların içindeki bej ile kahverenginin tonlarına varıncaya kadar onlarla günlerce çalışır ve o kumaşları sipariş eder ve o kumaşları kullanırdı.